Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda sizlerden gelen bir soruya yanıt vererek bir mesaj vermek istiyorum. Merdiven altı üretim nedir? Üretimde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Profesyonel üreticiler kimlerdir? Nasıl olur, nasıl anlarsınız? Bir yavru edinmek istediğiniz zaman hangi sıralamayla dikkat etmeniz gereken konulara eğilmeniz gerekli? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi en başta şunu belirtmek istiyorum. Ben kendim de ruhsatlı bir çiftliğe sahibim ve üretim ruhsatım var. Fakat üretim yapmıyorum. Çünkü üretimin apayrı bir konu olduğunu düşünüyorum. Çok dikkatli olunması gerekiyor. Çok hassas davranılması gereken bir konu. Ve açıkçası bu kadar sahipsiz köpek varken, sokak hayvanları, barınaklarda hayvanlar varken çok fazla üretim yapılması taraftarı da değilim açıkçası. Tabii ki özellikle bazı nitelikli köpeklerin soyunun devam etmesi, iş köpeği mantıklı olan, mesela yine Türkiye'de polisin, askerin bünyesinde veyahut da bazı birimlerin bünyesinde kullanılan nitelikli, gerçekten de kanla bağlantılı çok nitelikli iyi köpekler var veyahut da bazı üreticiler, özel üreticilerin elinde çok iyi kanlar var ve bu hayvanların tabii ki ilerleyen dönemlerde soylarının devam etmesi ve onlardan üreyecek olan yavruların iş yapabilirliğinin yüksek olmasına bağlı olarak da üretilmesi gerekiyor. Ama özellikle bizim merdiven altı üretim diye tabir ettiğimiz üretimlerin mutlaka bir şekilde engellenmesi ya da kontrol altına alınması gerekli olduğunu düşünüyorum ki zaten bütün söylemlerimde bu merdiven altı üreticilerden bahsediyorum. Şimdi merdiven altı üretici dediğimiz üreticilerin kötü olan tarafları ne? Birincisi, hayvan refahını düşünmeden bir takım şeyler yapması. Herkes için geçerli değil, her üretici için geçerli değil. Söylediğim şeyler sadece işini doğru düzgün yapmayan ve bahsettiğim gibi kontrolsüz bir şekilde üretim yapan insanlar için konuşuyorum. Ve satış hedefli, tamamen para kazanma hedefli olanlar için söylüyorum. Bu kişiler bir kere hayvan refahını düşünmeksizin üretim yapıyorlar. Nedir hayvan refahını düşünmek? Bir kere bir köpeğin optimalde yaşaması gereken şartları organize etmeniz gerekiyor. Ve birçok merdiven altı üretici bu şartlara önem göstermiyor. Çok dar alanlarda düzenli egzersizden mahrum bırakılarak, bazen doğru düzgün beslenmeden mahrum bırakılarak üretime tabi tutulması köpeklerin. Merdiven altı üretim dediğimiz üreticilerin birçoğu bu tip sistemleri kullanıyor. Çok küçük kafeslerde köpeklerin muhafaza edilmesi, doğru düzgün beslenmemesi, sağlıklarına dikkat edilmemesi ve neye dikkat etmiyorlar? Örneğin annenin, babanın aşılama programlarının düzgün olup olmadığı, özellikle annenin aşılamasının veyahut da parazitler mücadelelerinin düzgün yapılıp yapılmadığına bakmaksızın üretim yapmak. Üretimi yaparken eşleştirmelerde hiçbir şekilde davranışı öngörmemek. Sadece fiziksel özellikleri. Beyaz bir terrier, bu da beyaz bir terrier. Çiftleştirelim, beyaz yavru çıksın, beyaz yavrunun satışı kolay şeklindeki mantıklardan hareket ederek üretimler yapmak. Çünkü üretim yapmak dediğiniz şeyde birçok niteliğe dikkat etmeniz gerekiyor. Birçok olguyu kontrol altına almanız gerekiyor. Sağlık problemleri, genetik olarak aktarılabilecek olan hastalıkların riski, bunun haricinde anne ve babanın sağlıklı mental algıda bireyler olması, optimalde koşullarının, özellikle doğum koşullarının iyi olması, annenin sağlık açısından hiçbir handikapının olmaması, maternal antikorlarını verebilecek kadar sağlıklı ve aşı programı, parazitler mücadele tarafından donanımlı olmasına dikkat edilmesi gerekirken bu tip merdiven altı üreticiler ne yapıyor? Bir kere çok fazla inbreeding yapıyorlar. Inbreeding dediğimiz olgu da yakın akrabaların eşleştirilmesi. Anneyi oğluyla eşleştiriyor, babayı kızıyla eşleştiriyor, kardeşleri kendi içerisinde eşleştiriyor. Bu tip inbreedinglerin ne gibi riskleri var arkadaşlar? Özellikle çekinik olan genlerin, kötü genlerin ve biliyorsunuz ırk tanıtım videolarında hep anlatıyorum. Saf ırkların predispoze oldukları, yatkın oldukları hastalıklar var. Bu hastalıkların su üzerine çıkması
sebebiyet veriyor inbreeding, yani yakın akraba eşleştirmeleri. Örneğin Golden Retriever'lar, Alman çoban köpekleri, Rottweiler gibi ırklarda kalça displazisi dediğimiz kalça çıkıklığına genetik yatkınlık, yakın akrabaların birbiriyle eşleşmesi sonucunda çekinik bir gense su üstüne çıkma ihtimali artıyor yakın akrabalar eşleştiği zaman. Tıpkı insandaki gibi akraba evliliğinde nasıl genetik problemler ya da doğumsal problemler şekillenebiliyorsa köpeklerde de buna benzer efektler söz konusu olabiliyor. Bu nedenle merdiven altı üreticilerden bizim çekincemiz bu tip manipülasyonları çok fazla yapmaları. Annelerin ve yavruların kesinlikle refahlarını düşünmeden organizasyon yapmaları. Çok küçük alanlarda anne düzgün beslenmiyor, doğum koşulları çok kötü, gebeliği esnasında hayvan büyük stres altında kalıyor çünkü düzgün gezdirilmiyor, düzgün çıkartılmıyor, insan manipülasyonu yok. Biliyorsunuz köpekler dirsek temasını, yani insanla yakınlaşmaya ihtiyaç duyan canlılar. Bu gösterilmiyor, tamamen bir materyal olarak bakılıyor. Para kazanılacak bir obje olarak bakılıyor ki köpek öyle bir canlı değil, hepimiz de biliyoruz. Ruhu var, psikolojisi var, bunların hepsini hesaba katmak gerekiyor. Ve hayvan kötü bir gebelik geçirdiğinde bu otomatikman plasental dönemden itibaren yavruların ilerleyen dönemdeki mental aktivasyonlarını etkiliyor ve bunun sonucunda yavrular dünyaya geliyor. Eğer kötü bir koşulda, dar alanlarda muhafaza ediliyorsa, stres altındaysa yavrular ve anne de stres altındaysa bir kere anneyi örnekliyorlar. Çünkü ilk gözlerini açtıklarında muhatap oldukları anne. Stres altında olan yavrular ve stres altında olan annenin bireyleri de aynı şekilde stresli, anksiyetif, çekinik bireyler haline gelebiliyorlar ve üretim hedefli merdiven altı üretim yapan kişilerde yine diğer bir unsur, yine hayvan refahını düşünmemek. Biliyorsunuz köpekler senede 2 defa 6 ay arayla 2 kez kızgınlığa giren, yani üreme özelliği gösteren canlılar. Onu her 6 ayda bir eşleştiriyor. Her 6 ayda bir eşleştiriyor. Köpek neredeyse ömrünün 3'te 2'sini doğum yaparak geçiriyor. Yavrularına bakarak geçiriyor. Bu da tabii ki köpeğin yıpranması, annenin yıpranması, özellikle genital sistemde birçok hastalığın ortaya çıkması, bir de buna uygunsuz koşullar, uygunsuz besleme eklendiği zaman sağlıksız koşullar, bu hayvancağızlar suistimale uğramış oluyorlar. Bizim merdiven altı üretim dediğimiz üreticiler bunlar. Tabii ki üstüne basarak söylüyorum, yine bütün üreticiler için geçerli değil. Yine merdiven altı üreticiler ne yapıyor? Çok erken dönemde yavruları anneden ayırıyor. Hep bahsettiğim şey kritik sosyalizasyon dönemi dediğim, yavrunun 3 ila 8. haftalar arasındaki dönemi, yani türdeşleriyle, kardeşleri ve anneyle olan geçirdiği zaman ve ondan sonra tür dışı canlılarla tanışacağı dönemi içeren blokta anne ve kardeşleriyle kalması ve düzgün insan manipülasyonuna maruz kalması gerekirken üretici ne yapıyor? 30 günlükken, 35 günlükken anneden ayırıyor çünkü hazır bir müşteri var. Bir bisküvi kutusuna koyuyor, 2 tane delik açıyor, otobüs terminaline götürüyor. Atıyorum köpek İstanbul'dan Van'a gidiyor, İstanbul'dan Mardin'e gidiyor. Korkunç bir serüven, korkunç bir transport serüveni. Hayvan çok uygunsuz koşulda, zaten çok erken anneden ayrılmış, maternal antikorlarını, yani bağışıklık sistemini oluşturamamış, doğru düzgün aşılama programı, zaten birçok merdiven altı üretici bunları hiç önemsemiyor ve bu hayvanlar uzun ve kötü şartlarda transporte edildikten sonra, transportu sağlandıktan sonra yeni ailelerine ulaşıyorlar. Eğer şanslıysa hastalanmadan ya da hastalığı yenerek yaşamına devam ediyor ama mental olarak hep hasta kalıyor. Çünkü erken ayrılmış anneden, kardeşlerden, türdeş organizasyonu, türdeş sosyalizasyonu bozuk, türdeş sosyalizasyonu bozuk, bağışıklık sistemi zayıf bireyler olarak hayata başlıyorlar. Korkunç bir transport serüveninden sonra bunun post-travmatik stres bozukluğu olarak köpeğe yansımaması zaten mümkün değil. Dolayısıyla merdiven altı üretici dediğimiz üreticiler işte bu tip işler yapıyorlar. Üretilmemesi gereken, genetik problemi olan hayvanları üretiyorlar. Hiçbir şekilde hayvanın anatomisine dikkat etmiyorlar, davranışlarına dikkat etmiyorlar. Peki bunun haricinde profesyonel üretim yapan insanlar neler yapıyorlar? Profesyonel üreticiler mutlaka bir dernek ve federasyona bağlı olarak çalışıyorlar ki Türkiye'de federasyon ve dernek sistemi oturmuş bir sistemdir. Ve bu derneklerin ve federasyonun koyduğu bir takım kurallar var üreticilere.
Birincisi, kafanıza göre çiftleştirme yapamazsınız. Kafanıza göre üretim yapamazsınız. İlk önce dernek bazında, daha sonra da federasyon bazında izin almak zorundasınız. Çiftleştirmeyi hedeflediğiniz köpekleri federasyona ve derneğe sunuyorsunuz. Bunlar pedigree database'den, yani secere sisteminden kontrol ediliyor. Eğer yakın akrabalık tespit edilirse federasyon veyahut da dernek size diyor ki bu köpekleri eşleştiremezsin. Ya da bu hayvanların bazı ırklarda istenilen kalça filmleri, kalça grafileri, kalça raporları, dirsek raporları, sınav geçme, yani köpeklerin özellikle kabiliyetlerinin test edildiği sınavları geçip geçmediği, hangi seviyeye kadar geçtiği ya da geçmediği konusundaki bilgileri derneklere ve federasyonlara bildiriyorsunuz. Eğer buradan onay çıkarsa eşleştirebiliyorsunuz ve bir köpeği arka arkaya 2 defa çiftleştiremiyorsunuz. Senede sadece bir kez doğum yaptırabiliyorsunuz ve belli bir yaşa gelmeden de doğum yaptırmamanız gerekiyor. Ama merdiven altı üreticiler ilk kızgınlığında, yani daha hayvan kendi çocukken onu gebe bırakıp çocuk sahibi yapabiliyorlar. O yüzden seçimlerinizde çok dikkat edeceksiniz. Bir kere anneyi babayı görmek, davranışlarını bilmek, varsa genetik hastalıkları, hangi ırkı seçmek istiyorsanız genetik hastalıklardan ağrı olduğuna dair belgeleri olup olmadığını sormak, uluslararası bir kaydı ya da ulusal bir kaydının olup olmadığı, daha önce secere videosunda anlatmıştım. Bunların olup olmadığını mutlaka check etmeniz gerekiyor. Gerçekten profesyonel anlamda eğitim yapanlar ari ırklar yetiştirmeye çalışırlar. Mümkün olduğunca hastalıklardan uzak ırklar, hastalıklar açısından temiz olan ırkları yetiştirmeye çalışırlar ve sistem şu şekilde: bu profesyonel üreticiler yarışmalara katılmak zorundalardır, değerlendirme sınavlarına katılmak zorundalardır ve bu değerlendirme sınavlarını geçemezlerse zaten köpeklerini eşleştirme şansları yoktur. Federasyon ve dernekler buna izin vermezler. Dolayısıyla mental olarak sağlıklı, fiziksel olarak, ortopedik olarak standarta uygun ve sağlıklı hayvanların üremesi sağlanır. Yine dikkat etmeniz gereken şeylerden biri, secere videosunda anlattığım gibi secereyi okuyabilmek. Çünkü bu işin de usulsüzlüğü ve sahtekarlığı yapılabiliyor. Size fotokopiler gönderilebiliyor. Doğru düzgün bir kayıt olmaksızın kayıt varmış gibi lanse edilebiliyor. Annesi secerili, babası secerili ama biz buna çıkartmadık gibi şeyler söylenebiliyor. Gerçekten de anne ve baba secerili ise niçin yavrularına çıkartılmasın? Çok rahat bir şekilde federasyon ve dernekler bünyesinde zaten bunu oluşturması mümkün kişinin. Sorduğunuz zaman, telefon açıp sorduğunuzda size rahatlıkla secereli evet diyebilir. Ama siz bunu mutlaka incelemelisiniz, belgelerini istemelisiniz. Gerekirse bu şekilde diyalog kurmanız gerekiyor. Ama yine üstüne bastırarak söylüyorum. Türkiye'de eğer özellikle pet sahibi olmak, kafanızda böyle net illa şu ırk olsun diye bir saplantınız yoksa, barınaklar ağzına kadar köpek dolu, sokaklar ağzına kadar birbirinden güzel köpeklerle dolu. Hep anlatıyorum, sokak köpeği videomda veyahut da diğer videolarımda anlattığım gibi, kendinize bir arkadaş istiyorsanız bir sokak hayvanını, barınakta ihtiyacı olan bir hayvanı ya da terk edilmiş bir hayvanı çok rahat sahiplenebilirsiniz. Bence nitelikli üretim evet gereklidir. Merdiven altı kesinlikle yapılmaması gereken bir üretim çeşididir. Ama bunca sokak hayvanı varken, bunca barınakta köpekler, canlılar varken eğer bir dost istiyorsanız buralara başvurmanız olasılık dahilinde. Ama gerçekten ırk spesifik bir algınız varsa mutlaka profesyonel federasyonlar ya da dernekler bünyesinde iş yapan, oralara bağlı çalışan resmi üreticilerle diyalog kurmanızı tavsiye ediyorum.